Herkese merhaba. Bugün Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Antalya Side'deyim. Lidyalılardan Perslere, Bergama Krallığından Romalılara kadar birçok kültürün izlerini barındıran antik bir şehir. Bu videoda geride kalmış eserleri, antik tiyatroyu ve iddialara göre dünya üzerinde gün batımının en güzel gözlemlendiği Apollon Tapınağı'na gideceğiz. İyi seyirler. Hello everyone. Today I'm in one of the most historic places in Antalya Side. In this video we will see theaters, temples and artifacts from the Lydians, Persians, Pergamon Empire and Romans. Have a good time. Всем привет! Сегодня я в одной из самых исторических мест в Анталии Сиде. В этом видео мы увидим театры, храмы и артефакты лидийцев, персов, Пергамской империи и римлян. Хорошо тебе провести время. Sol tarafa doğru bakarsanız eski zamanlarda kullanılan caddeden kalan izleri görebilirsiniz. You can see the old street on the left. Вы можете видеть старую улицу слева. Yaklaşık 5 ila 10 dakika yürüdükten sonra ikinci noktamıza varacağız. Videoda da göründüğü gibi ara sıra küçük trenler geçmektedir. Yürümek istemiyorsanız bu trenler sizi antik tiyatronun bulunduğu yere kadar götürüyorlar. After walking for about 5 or 10 minutes, we reach our second point. If you don't want to walk, the small trains you see on the road takes you to the theater. После прохождения примерно 5 или 10 минут мы достигаем нашей второй точки. Если вы не хотите ходить, маленькие поиски, которые вы видите на дороге, доставляют вас в театр. Bu kısımda kazı çalışmaları devam ettiği için ne yazık ki yakından çekemiyorum. Sanki Roma devrinden kalma bir hipodroma veya şehir merkezine benziyor. Sizin de bir fikriniz varsa yorumlara yazmanızı rica ediyorum. You see they still work at this place, like an old hippodrome or city center to me. Вы видите, они все еще работают на этом месте. Я вижу как старый ипподром или центр города. Şimdi videonun konuşma kısmı bir yana dursun, biraz muhabbet edelim. Bu ve bunun gibi videoların aslında temel amacı nasıl bir cennet vatan üzerinde olduğumuzun bilincini kazandırmaktır. Bunları söylerken mevcut sıkıntılarımızın maalesef farkındayım. Maksadım gitmek isteyip de gidemeyene, görmek için imkanı olamayanlara ulaşmak. Saklı Cennet videomuzda gittiğimiz kral havuzunda belki fark etmişsinizdir. Yerlerde çöpler, şişeler ve yere atılmış maskelerle karşılaşıyoruz. İzahı olmayan bir durum değil mi? Sizden ricam diğer eğlence videoların dışında bu videoları paylaşın. Paylaşın ki farkına varalım. Miras bırakılan ülkeye en güzel şekilde davranalım. Tarihimize sahip çıkalım ve buradan gelmiş geçmiş bütün kültürlerin değerini bilelim. Buradaki antik tiyatro Türkiye'deki nadide tarihi eserlerden biridir. Devasa yapısıyla yaklaşık 17.000 kişiliktir.
Çevresi çeşitli filizlerle donatılmış 3 katlı sahne binasından oluşur. Muhteşem bir manzaraya sahiptir. The theater here is one of the rare historical places in Turkey. It has a capacity of 17,000 people. It consists of a 3-story stage building surrounded with various friezes. In my opinion, it has a perfect view. Eto Theater одна из редких зданий в Турции. Вместимость около 17 тысяч человек. Это триэтажное здание, вид очень красивый. Şimdi gezeceğimiz müze antik bir hamam binası Agora Hamamı içinde yer almaktadır. Müze bahçesinde Selçuklu döneminden kalma mezar kitabeleri, yazıtlar, Roma döneminden filizler, lahitler, sütun kaideleri ve sütunlar, mozaik parçaları, büstler ve heykeller yer almaktadır. Bu müzede ilk olarak silah kabartmaları, ortasında da geç Hitit dönemine ait bazalt bir sütun başının yer aldığı üstü açık bir salon ve çok güzel bir havuzla karşılaşılır. Havuzun ortasında da bir Roma güneş saati vardır. Müzenin üstü kapalı salonlarında cam eserler, paralar, kandiller, takılar, süs eşyaları, lahitler ve heykeller sergilenmektedir. Hera, Afrodit ve Athena ile özdeşleştirilen 3 güzel heykelleri de bu müzede bulunmaktadır. This museum is located in the Agora Path. In the garden of the museum, there are sculptures belonging to Selçuk Empire and the Roman Empire. There is a sundial in the middle of the pool in the garden. 3 beautiful statues of Hera, Aphrodite and Athena are also in this museum. Этот музей расположен в Бания Агоре. Скульптуры Сельчук и Римской империи выставлены в саду музея. Солнечные часы в наличии в саде у бассейна. Также в этом музее представлены 3 прекрасные статуи Hera, Aphrodite и Athena. Müzenin içindeki ayrıntıları yakalamak için cihazınızı hareket ettirebilir veya ekrana dokunarak odağınızı değiştirebilirsiniz.
You can move your device or change your focus by tapping the screen to capture details inside the music. Vy możecie переместить устройство или изменить фокус, коснувшись экрана, чтобы запечатлеть детали музея.
Bu yerleri gezdikten sonra rıhtıma Apollon Tapınağı'na gitmek istiyorsanız karşınıza iki farklı yol çıkıyor. Birisi şehir merkezinden, diğeri deniz kenarından. Biz deniz kenarından olanı tercih ediyoruz ve yaklaşık 10-15 dakika yürümeniz lazım. After visiting these places, you must walk about 10 minutes to the Temple of Apollon. После посещения этим местом вы должны прогулировать около 10 минут до храма Аполлона. Son olarak gelen herkesin en az bir kere fotoğraf çektirdiği, çok güzel manzaraya sahip Apollon Tapınağı'nın kalıntılarının bulunduğu rıhtımdayız. Bu ve bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. If you want to watch more videos like this, don't forget to like and subscribe to my channel. Если вы хотите больше таких видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Спасибо.